Merhaba, ben Özge. Bu benim ilk videom ve bugün sizlere defter yapımını göstermek istiyorum. Aslında aklımda birçok defter yapımını ayrı videolar halinde çekmek var. Ama hem ilk videom olduğu için hem de en basit yöntemlerden birisi olduğu için dikişli defter yapımını size göstermek istiyorum. Dikişli defter aslında terzi dikiş olarak da biliniyor. Dediğim gibi defter yapımında en basit olan yöntem, çünkü elinizle dikebileceğiniz, aslında dikiş makinesiyle de yapılabilir fakat ben dikiş makinesiyle arası pek iyi olan birisi değilim. O yüzden elde dikmekten hem daha çok keyif alıyorum hem de bana daha kolay geliyor. O yüzden size de bunu göstermek istiyorum. Burada benim daha önceden yapmış olduğum 2 adet defter var. Hatta bir tanesini kendime İngilizce kelime defteri yaptım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde gün içerisinde duyduğum ya da bir film izlerken fark ettiğim yeni bir İngilizce kelimeyi içine not alıyorum ve oldukça faydalı oluyor. Benim daha önceden almış olduğum, üzerinde kendi çizimlerimin olduğu böyle 2 adet A4 kağıdım var. Bu defteri yapabilmek için gerekli olan malzemeleri videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Öncelikle 15 adet A4 düz beyaz sayfayı tercih ettim. Herkesin elinde olabilecek bir kağıt çeşidi olduğu için. 15 adet sayfayı sayarak ayırdım. Daha sonrasında kapağı koyuyorum. Ve bunu dikebilmek için önce delmemiz gerekiyor. Ama bu delme işlemini her defasında yapmak istemezsiniz belki diye benim kendimce geliştirdiğim bir yöntem var. O da yine aynı şekilde aynı boyuttaki bir A4 kağıdı şablon olarak kullanıyorum. Bunu bu kağıtların üzerine koyup bu kıskaçlarla tutturuyorum. Ben buna delme aparatı diyorum. Bunun Türkiye'de bir adı yok. Aslında yabancı videolarda izlediğim kadarıyla ona al diyorlar. Yani okunuşunu da tam olarak bilmiyorum. Ama ben bunu delme aparatı diyorum. Bu şekilde. Bunu Güven Sanat'tan almıştım ben. Hani isterseniz oradan bulabilirsiniz ama yani böyle kalın bir iğneyle de delebilirsiniz. Yani bunu almanız şart değil. Ben şimdi bunu deleceğim. Bu şekilde. Biraz sert delmeniz gerekebilir. Özellikle kullandığınız kağıt ne kadar gramaj olarak fazlaysa delimi o kadar zorlaşacaktır. Ama mesela bu defterin içindeki kağıt biraz daha ince, saman kağıdı gibi. Bu çok kolay deliniyor mesela. Eğer size zor gelecekse daha ince gramajlı ya da sayfa sayısını azaltarak daha kolay bir şekilde dikebilirsiniz. Şimdi bunu deldikten sonra bu kıskaçlardan bu şablonu çıkartıyorum. Bu şablonu çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde dikeceğim yerleri belirlemiş oluyorum ve dikim için bana kolaylık sağlıyor. Biraz tabii tam olarak delmemiş olabilirim. O yüzden şablonu çıkardıktan sonra biraz daha sağlam almak için iyice bastırarak bu şekilde deliyorum. Evet, yeterince. Hatta isterseniz arkasını çevirdiğinizde de yine izi çıkan yerlerden tekrar bir delebilirsiniz. Çünkü bu dikimde size oldukça kolaylık sağlayacaktır. Daha sonrasında bu defteri ben böyle bir mor bir iplikle dikmek istiyorum. İpin boyutunu ayarlamak için de şöyle bir yöntem kullanıyorum. Boyutuna, yani tam boyutunun şöyle 2 katı olacak şekilde ayarlıyorum. İsterseniz ucunda belki ip sarkıtabiliriz ya da bir terslik olabilir. O yüzden biraz daha buradan bırakıyorum. Ne olur ne olmaz payı. Böyle kesiyorum. İğne olarak bu yorgan iğnesi olarak geçen bir iğne sanırım. Biraz daha böyle kalın, şu geçireceğimiz yeri daha büyük bir deliğe sahip olan bir iğne tercih ettim. Bu şekilde.
geçiriyorum. Ve şu şekilde ortadan dikmeye başlıyorum. Bu arada bu kıskaçlar defteri dikerken sayfaların ayrılmamasını ve bir arada durmasını bizim için kolaylaştırıyor. Çünkü eğer bunu takmazsak sayfalar çok fazla dağılacağı için diktikten sonra sayfaların kaydığını görebilirsiniz. O yüzden bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve son kısma geldiğimde bu şekilde geçirdikten sonra ipliği bağlıyorum ve buraya sağlam bir düğüm atıyorum. Daha sonra kıskaçları çıkartıp, evet, gayet güzel bir dikiş oldu. Defteri katlıyorum bu şekilde. Tam eşit gelmesi için şu kısma bakabilirsiniz. Sırtı tam eşit olacak şekilde. Bu şekilde katlıyorum. Bunun bir süre preste kalması lazım. Ben bunu preslemek için giyotinimin presini kullanıyorum. Fakat siz üstüne ağır kitaplar koyarak 1-2 saat bekletirseniz aynı etkiyi alabilirsiniz. Defterde herhangi bir iz yapmaması için aslında bunu unuttum. Şu kağıdı da koyuyorum. Bazen iz olabiliyor çünkü. Bu şekilde defteri burada prese bırakıyorum. Diğer defterin preste düzgünleşmesini beklerken şimdi diğer defteri dikeceğim. Yine 15 sayfayı ayırdım. Bunun için yine bu diğer kapağı kullanacağım. Bu şekilde yerleştiriyorum. Yine şablonumu aynı şekilde koyuyorum. Bu arada bu şablonun ölçülerini sizinle isterseniz paylaşayım. Bu şekilde, diğerini de göstermemişim çünkü unutmuşum. Bakıyorum hemen. Mesela burada tam 2, 4, 6, 8, 10. Burada 10 adet delik var. 1,5 santim yukarıda, 1,5 santim aşağıda. Bu şekilde 2'şer santim aralıklarla deldim ben bunu. İşaretledim, pardon. Daha sonrasında bunu deliyorum. Şimdi burada size yakın detayı göstermek istiyorum. Bu şekilde deliyorum. Biraz güç uygulamanız gerekli. Epey zorlayıcı bir yöntem ama bunu ne kadar sık delerseniz daha güzel olacaktır. Mesela yani aslında 3 tane delik de yapabilip sadece böyle 2 parça iki dikişli bir defter de yapabilirsiniz ama ben bu kadar sık dikilen bir şeyin daha hoş durduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çok sıkı bastırmadığım için sadece iz olmuş oldu. Şimdi bunları biraz daha belirgin hale getiriyorum. Hatta gördüğünüz gibi bastırdığımız arka taraftan da bu şekilde deliyorum. Kolay dikebilmek için.
Şimdi bu kısımda biraz beklememiz lazım tabii ama o kadar bekleyemeyeceğim. Hemen kesip size sonucu göstermek istiyorum. Şimdi presten defterleri çıkartıyorum. Evet, aslında çok ideal. Birazcık daha durabilirmiş. Yani kestikten sonra tekrar prese bırakabilirim. Şimdi presten aldığım defterimi ben giyotinde kestim ama yarısına kesilmemiş bir halde şöyle bıraktım size gösterebilmek için şu kısmını bu şekilde de olabilir. Evet, iyi bir sonuç çıktı diyebiliriz. Şimdi final kısmına geliyorum ve köşelerini yuvarlıyoruz. Ve defterlerin bitmiş hali bu şekilde. Bu defterleri bu videoyu izleyen bir kişiye armağan etmek istiyorum. Bununla ilgili gerekli bilgileri videonun açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu video hakkındaki görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.